Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle en sevilen tatlı tariflerinden bir tanesi olan karamelli trileçe tatlısı tarifi hazırlıyoruz. Tarifin yapımına karamel ile başlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı toz şekeri çelik bir tavanın içerisine alıyorum ve orta ateşte şeker eriyinceye kadar bekliyorum. Şeker erimeye başladıktan sonra silikon bir spatula yardımıyla ara ara karıştırarak şekerin tamamı eriyinceye kadar bu işleme devam edeceğim. Şekerin altını lütfen yüksek ateşte açmayın çünkü şeker çok çabuk yanabilen bir gıda. O yüzden karamelin acı bir tatlı olmasını istemiyorsanız sabırla orta ateşte şekerin tamamı erinceye kadar bekliyoruz. Şekerin tamamı eridikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağını içine ekliyoruz. Ve güzelce karıştırarak şeker ve tereyağı homojen bir kıvama gelinceye kadar pişiriyoruz. Tereyağı ve şeker gördüğünüz gibi birbirine iyice geçti. Homojen bir kıvam aldıktan sonra şimdi 1 paket süt kremasını tavanın içerisine ekliyorum. Bu aşamada kremayı eklediğinizde karamel şekeri kaskatı bir hal alacak. Korkmayın, bu olması gereken ve beklediğimiz bir durum. Yavaş yavaş karıştırarak şeker çözülünceye kadar pişirmeye devam ediyoruz. Karamelle bütünleştikçe şeker eriyecek, çözülecek ve istediğimiz kıvama gelecek. Şeker çözülünceye kadar gördüğünüz şekilde yavaş yavaş karıştırarak karameli hazırlamaya devam ediyorum ve artık şeker tamamen çözüldü. Karamel istediğimiz kıvama geldi. Şimdi hemen ocaktan alacağım ve bir cam kasenin içerisine alıp oda sıcaklığına gelmesi için dinlendireceğiz. Trileçenin pandispanyası için 4 tane yumurtanın üzerine 250 milimlik su bardağıyla 1 su bardağı toz şeker ekledim ve 1 paket de şekerli vanilin ekliyorum. 5 yemek kaşığı da ılık su ekledikten sonra yumurtaların rengi iyice açılıncaya kadar, köpük köpük bir kıvama gelinceye kadar çırpıyorum. Yumurtaların rengi iyice açılıp şöyle gördüğünüz gibi köpük kıvamına gelinceye kadar çırptım. Görüyorsunuz çok güzel kıvamlı bir hal aldı. Şimdi kuru malzemeleri ekleyeceğiz. İçerisine 1,5 su bardağı un, ve 1 paket de kabartma tozunu bir eleğin içerisine aldım. Ve elekten geçirerek azar azar eklemeye başlıyorum. Yumurtanın bu köpük kıvamının sönmemesi için unu azar azar ekliyorum ve spatula ile alttan yukarı doğru katlama yöntemiyle karıştırarak unu yumurtanın içerisine yediriyorum. Böylelikle yumurtanın o köpüksü kıvamı sönmeyecek ve pandispanya istediğimiz gibi puf puf kabararak pişecek. Şimdi undan bir miktar daha ekledim. Yine aynı şekilde katlama yöntemiyle karıştırarak unu yumurtanın içerisine karıştırıyorum. Un bitinceye kadar aynı şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yumurtanın o havasını söndürmeden pandispanyayı hazırlamış olduk. Şimdi hazırladığımız pandispanya hamurunu yağlamış olduğum dikdörtgen büyük borcamın içerisine aldım ve spatula yardımıyla düzelterek tepsinin tabanına yayıyorum. Hamurun böyle ince gözüktüğüne bakmayın. Pişerken çok güzel bir şekilde kabaracak ve neredeyse 3 katına kadar kabaran bir pandispanyamız olacak. Şimdi hazırladığımız pandispanyayı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Pandispanyanın altı ve üstü güzelce kızardıktan sonra fırından alabiliriz. Gördüğünüz gibi çok güzel puf puf kabardı. Şimdi trileçenin sütlü şerbeti için 700 ml sütün üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kremayı ekledim ve iyice karıştırıyorum. Fırından çıkardığımız ve 10 dakika bekleyip ilk sıcağı çıkan pandispanyanın üzerinden hazırladığımız sütlü şerbeti gezdiriyoruz.
Benim kullandığım krema buzluktan çıkardığım ve kullandığım bir krema olduğu için biraz kendi tortuları var. Yüzeyde kalan şeyler kremanın yağı, yani o yüzden onu da belirtmek istiyorum. Siz normal paket krema kullandığınızda böyle bir tortulanma olmayacaktır. Şimdi krem şantisini hazırlayalım. Bunun için 1 su bardağı soğuk sütün içerisine 1 paket krem şantiyi ekledim ve güzelce çırparak hazırlıyorum. Hazırladığımız pandispanya oda sıcaklığına gelinceye kadar mutlaka bekliyoruz ki krem şantiyi üzerine eklediğimizde krem şantiyi eritmesin diye. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edin. Pandispanya sıcakken krem şantiyi eklerseniz krem şanti eriyecektir. Hazırladığımız krem şantiyi kaşık yardımıyla trileçenin pandispanyasının üzerine koydum ve her tarafına gelecek şekilde güzelce düzeltiyorum. Tamamen düzgün olmasını istediğim için bir hamur kesicisi yardımıyla yüzeyini düzgün ve pürüzsüz bir hale getirmek için gördüğünüz şekilde yapıyorum. Karamelini koyduğumuzda daha düzgün olması için bu şekilde düzeltmek istedim. Karamel de oda sıcaklığına gelmeden lütfen krem şantinin üzerine dökmeyin. Karameli sıcak dökerseniz yine aynı şekilde krem şantiyi eritirsiniz. Bu iki püf noktasına dikkat etmeniz gerekiyor. Mutlaka kek oda sıcaklığına gelmiş olmalı ve sonrasında krem şantiyi sürmelisiniz. Ve mutlaka karamel de oda sıcaklığına gelmeli ki sonrasında krem şantinin üzerinden döktüğünüzde krem şanti erimesin. Karameli hafif dokunuşlarla bir spatula yardımıyla düzelttikten sonra son olarak ayırmış olduğum 2 yemek kaşığı krem şantiyi bir sıkma torbasına aldım ve trileçenin üzerine süslemek için gördüğünüz şekilde sıkıyorum. Ve şekil vermek için bir tane kürdan yardımıyla önce kendime doğru çekerek bir çizgi oluşturduktan sonra tekrar karşıya doğru çekerek diğer çizgiyi oluşturuyorum ve böylelikle trileçenin o meşhur üzerindeki süsünü de yapmış olduk. Ben krem şantiyi sıkarken çok düzgün sıkamadım, bazı yerlerde görüyorsunuz ama hiç önemli değil. İnanın lezzeti muhteşem. O görüntü gözünüze bile gözükmüyor. Gün ışığını kaçırmamak için trileçeyi çok fazla dinlendiremeden hemen size servis etmek istiyorum. Siz mutlaka bir gece buzdolabında dinlendirin. Dinlendirdiğiniz zaman karamel kendini çok güzel bir şekilde toparlıyor ve bu ekranda gördüğünüz şekilde kenarlardan hafif akma olayını kesinlikle yaşamayacaksınız. Kıvamını, süt oranını görüyorsunuz. Gerçekten tam kıvamında, o ıslaklığı olsun, karameli olsun, şahane lezzetli bir karamelli trileçe hazırlamış olduk. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve denerseniz yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.